Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Malzemelerimizi tezgahımızın üzerine hazırladık. Bir tane büyük karnabahar almıştım pazardan ama hepsini yapmayacağım tabii ki de. Haşladım ve tepsimizin boyutu bu şekilde. Malzemelerimizi bir tane kırılmış yumurtamızın içine hepsini koyup karıştıracağım. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı, zeytinyağımızı döküyoruz. 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu içine döküyoruz. Ve arzuya bağlı baharatlarımızı döküyoruz içine. Baharatın oranını siz ayarlayabilirsiniz. Damak zevkinize göre. 1 yemek kaşığı galeta unu, 1 yemek kaşığı mısır unu döküyorum. Çeyrek bağ maydanozumuzu ince ince kıydım. Onu döküyorum. Ve güzelce bu harcımızı karıştırıyoruz. Karıştırmış olduğumuz harcımızı karnabaharları içine şu şekilde koyup yani bulayacağız. Sosa bulayıp komple yağlamış olduğumuz tepsinin içine yerleştireceğim. Evet, karnabaharlarımız fırına hazır. Geri kalanını da haşladım. Hepsiyle beraber bir büyük karnabaharı haşladım. Geri kalanını da buzluğa atacağım. Bir kere daha yapılabilir. Bu kadar yeterli. Şimdi 180 derece fırında kontrollü bir şekilde 20-25 dakika pişirelim. Karnabaharlarımız pişerken biz de üst sosunu hazırlayalım. Üstüne dökeceğimiz sosu. 2 su bardağı kadar yoğurdumuzu kabımızın içine aldık. Sarımsaklarım küçük olduğu için biraz fazla yaptım. Rendelemiş olduğumuz sarımsaklarımızı üzerine birazcık tuz serpelim. Sosumuzun içine. Yoğurt sosumuzun. Bununla bitmiyor tabii ki de. Bir daha sos yapacağız. Tereyağına pul biber yakacağım ocakta. Onu da yoğurdu döktükten sonraki aşama. Bu şekilde karıştırıyoruz. Fırından çıkmış olan soslu karnabaharımız biraz soğudu. 10 dakika falan oluyor fırından alalı. Şimdi üzerine sarımsak yoğurt yapmış olduğum karışımı dökeceğim. Yoğurdumuzu karnabaharla buluşturduk ve üzerine yapmış olduğum tereyağlı pul biber yaktım. Üzerine döküyorum. Karnabaharımız yemeğe hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.